Game of Thrones King Road oyunumuzdan hepinize merhaba dostlar. Bugünkü videomuzda sizler için birçok oyuncunun hem canlı yayınlarda veya diğer attığım videoların altına yorum kısmına yazdıkları oyunla alakalı şikayetlerin hepsini toparladım ben. Geçen günkü yaşadığım Karakale'deki bug olayı vardı. Onunla ilgili videoda çekmiştim. Sonrasında ben bug olayından sonra oyunun destek ekibine bir tane mail attım. Akşam attım. 4 veya 5 saat içerisinde bana geri dönüş yaptılar. Ertesi günde Steam'den baktığımda o olayla alakalı bir oyuna yama eklediklerini duyurmuşlar Steam'den. Yani kısaca şöyle demek gerekirse abi, oyuncu ekibi, geliştirici veya yapımcı ekip oyuncunun isteklerini direkt hızlı bir şekilde alıp düzenleyebiliyor veya başka şeyler yapabiliyor dostlar. Bu bağlamda ben sizlerden gelen şikayetleri, oyunla alakalı eklenmesi istenen şeyleri veya mevcutta olan şikayetlerinizin hepsini toparladım. Kendimde de oyunla alakalı gördüğüm durumları bir liste şeklinde yapıp yapımcıya mail attım. Onlar da bana geri cevap yazmışlar. Ben de bu videoyu çekmek istedim dostlar. Siz videoyu beğenirken ben de hemen olayımıza geçeyim. Şimdi dostlar, ben bunu İngilizce olarak yazdım da size Türkçe olarak neler yazdığımı önce göstereyim, sonra da onların cevabını göstereyim. Önce kendimi tanıttım, işte içerik ürettiğimi söyledim. Hem canlı yayın olarak hem de işte rehber videosu şudur budur olarak içerik ürettiğimi söyledim. Ve buradaki yazılanların hepsini sadece benim isteklerim değil, işte canlı yayınlarda veya yorumlarda diğer oyunculardan, yani Türk oyunculardan gelen, sizlerden gelen şikayetleri, eksikleri, artıları ne varsa onu yazmak amacıyla bu maili attığımı söyledim. Bunu iki gruba ayırdım. Yeni özellik ve mevcut özelliklerin düzenlenmesi, iyileştirilmesi talebi olarak ikiye ayırdım ben. Şans ve bilet sistemi. Ya birçok oyuncu ilk başta abi bu olaydan şikayetçi oluyor. Yani normalde bu tarz oyunlarda bu mekaniklerden sadece bir tanesi kullanılır. Örnek veriyorum, herkesin bildiği genel geçer bir oyun olan Metin 2'deki Dolunay Kılıcı var ya. İşte biz vadeye gittiğimizde vadideki belirli boss şeyler vardı, moblar vardı. Dolunay Kılıcı onlardan düşerdi. Yani ne kadar kesersek keselim şansa düşerdi. Ama şunu demezdi oyun. İşte sen atıyorum mesela Vahşi miydi ne, öyle bir şeydi onu düşürdüğümüz, Dolunay Kılıcı'nı düşürdüğümüz. Vahşi'yi bir tane kestin, Dolunay Kılıcı düşmedi. Reis sen bir hafta bekleyeceksin. Bir hafta sonra gene gel. Gene dene. Düşmezse bir hafta daha bekleyeceksin gibi bir özellik vermezdi. İstediğimiz kadar keserdik. Şansa düşerse düşerdi. Düşmezse düşmezdi. Şimdi bu oyunda şöyle bir şey var abi. Mesela Kraken'e girdiğimizde oyun bize 2 tane hak vermiş. Haftada 2 tane bilet vermiş. O biletle Kraken'e giriyoruz. Ödül alıyoruz. Ondan sonra o ödüldeki çıkan ürün şansımıza ne çıkarsa. Eğer ki şansımıza istediğimiz ürün çıkmazsa bir hafta daha bekleyeceksin ki biletler yenilensin. Bir hafta sonra tekrar gireyim. Çıkmazsa bir hafta daha bekleyeceksin abi. Belki de aylarca bekleyeceksin. Şansına bağlı olarak aylarca bekleyeceksin. Kraken'de bu olay böyle. Örnek veriyorum, vahşi hayvandan biz turuncu ekipman çıkartmaya çalışıyoruz değil mi? Ekipmanlarımızı turuncu yapmaya çıkartıyoruz. Şimdi burada 3 tane oyun bize engel koyuyor. Birincisi abi, şöyle oyuna girip göstereyim. Mesela vahşi hayvanda ben kediyi keseceğim. Şimdi burada sarı deri olarak göstermiş ama imkansız, yani bunun düşmesi, sarının veya şu pençenin düşmesi imkansız. Giriyoruz abi. Bunu kesmek için bizden 30 tane RP istiyor. Yani 30 tane RP'in varsa kesiyorsun. Yoksa kessen dahi ödül alamıyorsun abi. Sonrasında hadi 30 tane RP'yi verdik. Bunu kestik. Bir daha kesmek için zaman sınırı koymuş. Yani bir RP sınırı koymuş. Ekstra bir zaman sınırı koymuş. Yani bu öldükten sonra dolaşayım geleyim bir daha keseyim yok. Onu belli bir sürede bekleyeceğim. Hadi zaman da bekledin. Bu sefer de şans faktörü koymuş engel olarak. Şansına deri çıkarsa, ki çıkmıyor. Ve bir aydır uğraşıyorum, şunu daha çıkartamadım. Bir de şans faktörü koymuş. Yani şuradan ekipman düşürmek için, istediğimiz ekipmanı düşürmek için 3 farklı engel koymuş abi günlük. O engellerin hepsini aştıktan sonra eğer ki şansına sarı ekipman düşerse gelişebileceksin. Düşmezse gelişemeyeceksin. Yani bu şans faktörü çok can sıkıcı abi. Ben bunu tek tek belirttim. İşte turuncu ekipmanlar için malzeme düşürme. Şurada dediğim gibi vahşi hayvandan düşürme olayı çok şey. Aynı şey turuncu mücevher için de geçerli. Hadi moru bir yere kadar toplayabiliriz, yapabiliriz, basabiliriz ama şimdi buradan mücevher kısmına girdiğimizde abi, öncelikle mücevheri imal etmek için malzeme gerekiyor. O malzemeleri sağdan soldan toplamak bayağı bir işkence. Şimdi bunları satın aldığımızı varsayıyorum abi. Mesela şunu ben çektim. 24 taneymiş. Ekipmandaki envanterinizde yer olduğuna bağlı olarak. 52K hatta 53K bakır gidiyor. Sadece şuna. Ya burada toplamda 100K'dan fazla paranızın gitmesi lazım ki basma ekipmanlarını toplayabilirsiniz. Sonrasında hadi bunu topladık varsayıyorum. İşte farm yaptık. Bir yerlere girdik. Zaman ayırdık, topladık, satın aldık, topladık. Sonrasında şurada bir olay var bak. 25 tane mücevher imal etmek için, yani 25 tane daha imal edersem bir tane efsanevi veriyor. Bu olaya şurada baktığımızda benim 8. seviyede kuyumcu mücevher ürettiğim yer. Yani 150 tane üretirsem bir tane sarı ekipman veriyor. O da şansa veriyor. 150 tane ekipman üreteyim abi ben burada. O 150'nin içinde de şansınıza bir tane sarı ekipman düşebilir ama düşmüyor. Yani o kadar çok kızmışlar ki bu şans olayını. 150 tane üretirseniz bir tane sarı ekipman düşüyor. O da seçmeli değil, şansa. Ne yapacaksınız abi? Mesela şansa geldi.
Mesela şu geldi. Ben bunu bastım. 8'e kadar bastım. Bunu işte 14'e basmak için abi şunu örnek veriyorum. Bu tam istediğim bir ekipman. Ben bunu 14'e basmak için ne diyor? Mücevheri işle diyor değil mi? Mesela 14 olmuş varsayıyoruz. Yani aynısından bir tane daha olursa buradan işle dersem 14 oluyor. Sonrasında tekrardan artı basarak 14'ü tamamlıyor. Sonrasında 14'ten 18'e geçmek için aynı mücevherden 2 tane bas diyor. Yani demek istediğim olan şu. Kuyumcuda 150 tane ekipman basacaksın. Bir tane sarı atacak. O sarı da şansına az önce bahsettiğim 18'e basmak için 2 tane istiyor ya. O 2 taneden biri olacak. Sonra tekrardan 150 basacaksın. Bir tane daha atacak ki şansına o da aynısını olacak ki 18'e artı basasın. İmkansız yani abi, imkansız. Bu yüzden ben de şunu belirttim. İşte tamam burada şansı olabilir ama ekstra olarak da herhangi bir yere, bir boss'a, bir zinlara girdiğimizde, bir boss'u kestiğimizde veya herhangi bir özel etkinlikte şurada burada seçmeli olan kutular var ya, onlar biraz artırın dedik. Yani en azından bir boss'u kestikten sonra ödül olarak bu sarı ekipmanlardan bir tanesini seçmeli olarak alalım ki biz de kendimizi geliştirelim gibisinden bir şeyler yazdım abi. Yani bu şans faktörüne bayağı değindim. Burada şuna değindim abi. Şu zindan ve boss ödülleri. Şimdi mesela herhangi bir zindana girdiğimizde örnek verelim. Şu abi. Bunu giriyorsun. Koskoca bir zindan yapmış adam. Başından giriyorsun. Asker keserekten gidiyorsun. İşte zindanda şuradan buradan bir yerlerden geçip en sondaki final boss'u var. Final boss'unu kesiyorsun. Final boss'unun sonunda bir tane sandık var abi. Sandıktan acayip derecede absürt, saçma sapan bir şey atıyor. Ya bunu buraya koymuşlar mesela. Şunu buraya koymuşlar ama imkansız bunun düşmesi. Şunun düşmesi veya şunun düşmesi imkansız yani. Bu da yine RP'ye ve zamana bağlı buranın yenilenmesi. Yani kesiyorsun. Kesmek için bir daha zaman bekliyorsun. Veya bir daha kesersen de 45 RP gidiyor. Zaten günde 170 tane var. Buna mı vereyim? Vahşi hayvana mı vereyim? Veya haydut kampını mı temizleyin ki gelişebileyim? Her şey dirençle bağlı olduğu için gelişemiyor zaten abi. Günün boşa gitmiş oluyor. En azından ben de dedim ki buradaki son boss kestikten sonraki sandıktan oyuncunun seviyesine göre mesela ilk haritalardaysanız buraya kesiyorsanız mavi ekipman. Seçmeli bir mavi ekipman. İşte biraz daha ortalardaysanız mor ekipman. En son buradaki haritadaysanız mesela şuraya keserseniz şurada sarı bir tane ekipmanı şans olarak bak. Şans olarak ama kesin sarı düşsün ama şansa bağlı düşsün abi. Onu yine bir şekilde artı basarak üzerine artı basaraktan tekrardan döneriz. Artı basarız ama şans olarak da düşmüyor. Mesela şurada sarıyı kesin olarak şans düşsün abi. Veya sandıktan şansla sarı ekipman çıksın. Onu belirttim abi. Ya oyunda belirttiğim hatalar bunlardı. Zaten yeni görevdir, yeni haritadır, yeni bosslardır, şunlardır bunlardır. Oyunun sürekliliğini sağlamak için yapımcı ekip onları yapacaktır. Ben ekstradan onlara değinmedim. Bizim şikayetçi olduğumuz konular bunlardı dostlar. Bir de yeni özellik önerileri ekledim. PvP sistemi. Abi oyunda acilen bir PvP sistemi gelmesi lazım. Yani oyun yapı gereği şuradaki haritayı tüm online'a açamazlar. Büyük ihtimal sunucu gerekecektir. Yeni yazılım güncellemeleri gerekecektir. Bilmiyorum nasıl bir zorluk vardı da. Ya burası tek oyunculu bir harita. Sadece belli yerlerde çok oyunculu var. Haritanın tamamını Metin 2 gibi veya diğer Knight gibi bir şekilde tüm oyunculara açacaklarını ben zannetmiyorum. Açsalar da buraların hepsinde doldurmaları gerek. Moblarlar, şunlar bunlar ki oyuncular hepsi beraber bir yerleri kessin, bir şey yapsın. Yani oyunu baştan dizayn etmeleri gerek. Ama ben burada şunu belirttim. En azından Narka Black Point diye bir oyun var. Orada ne yapıyorlar abi? Gelişiyorsun. Mesela arkadaşlarınla beraber takım kuruyorsun. Diğer takımlar da var. Aynı PUBG'deki gibi sizi büyük bir haritaya atıyorlar. Sonrasında o harita yavaş yavaş daralmaya başlıyor. Siz de işte haritanın kenarlarında bir yere ışınlanıyorsunuz. Orada başlıyorsunuz farm yapmaya. İşte kılıçtır, chest'tir, şunlar bunlar zırh veren ekipmanlardır, şunlardır bunlardır. Sürekli farmlayarak ortaya doğru ilerliyorsunuz. Diğer oyuncular da ortaya doğru ilerliyor. En son işte ne kadar güçlendiyseniz veya ilerlerken diğer takımlar oyuncuları denk getirirseniz kesebilirseniz üçünüz birden dalıp onları kesiyorsunuz abi. Onları da üzerindekileri de farmlıyorsunuz topladıklarını. Sonrasında ortadaki işte kim hangi takım ayakta kalırsa o kazanıyor. O tarz bir zindan yapabilirler. Mesela Kraken'e girdiğimiz gibi ağaçtan Kraken alanına giriyoruz ya. O şekilde bir haritaya girelim abi. Herhangi bir noktadan. İşte takımlar eşleşsin. Girelim. İşte bir yerlere sağa sola atsınlar. Oradan farmladıklarımız yani bizim üzerimizde aylarca bastığımız ekipmanları düşmeyecek. Sadece oradan farmladıklarımız işte mesela ateş özelliği veren, buff veren bir özellik veya kritik veren iksir veya işte mavi ekipman, sarı ekipman üzerinde belirli bonuslar olan o şekilde toplayaraktan ortaya doğru ilerleyelim takım olarak. Ondan sonra birbirimize dalalım abi. Yani herkesin gücü ilk indiğinde eşit olsun. Sadece oradaki farm yaparaktan ne kadar güçlenirsek dalalım. Bu da şunu önler. İşte para basan çok güçlü bir oyuncuyla ben eşit olurum ilk indiğimizde. Sadece orada hızlı farma veya şansa bağlı veya arkadaşlarınızla koordinasyona bağlı olarak İşte kim ayakta kalırsa öyle bir PvP sistemi olursa bence tadından yenmez abi. Herkes oyuna tekrardan adapte olur abi. Bunu belirttim. Açık dünya düşmanları ve farm sistemi abi. Şimdi mesela oyuna girdiğimizde koskoca bir açık dünya var bak. Koskoca abi. Ama boş. Her taraf boş. Mesela kış yarında burada yine ağaçlar var gözükmüyor da. Kış yarına girdiğimizde bomboş abi arazi. Arazide mesela bir sürü vahşi hayvan olsa veya askeri grupları olsa, haydut kampları olsa büyük büyük içinde bir sürü insan olan
Sürekli kestikten sonra atıyorum 1 dakika içinde yeniden spam olsa onlar. O kestiklerimiz askerlerden her askerde mesela 1000 bakır para, 500 bakır para düşse, hayvan kesersek deri düşse, o derilerden işte ticaret yaparak para kassak. O şekilde para kasma olayını yapsalar, adam mesela girer keserekten para kasar ve vakit öldürür abi. Yani oyuna vaktini gömer. O şekilde bir şey yapmalarını istedim. Yani haritayı doldurun dedim. Ki biz de sürekli kesip farm yapalım. Mesela 3-4 tane hayvan koymuşlar. Şu başka bir şey yok abi. Ver buraya tüm asker ver böyle veya hayvan ver. Aslanların olduğu bir grup ver. Kurtların olduğu bir grup ver. Veya geyiklerin otladığı okla vurup derilerini toplayacağımız yerleri verin. Verin yani doldurun. Harita bomboş bak. Ve kış yerine gideyim. Bak kış yerine gittiğinde koskoca bir arazi bomboş. Koskoca arazi boş. Kronos Liberty miydi? Öyle bir oyun vardı. Ona girdim ben ilk. Açıldı oyun. Globale açıldı. Ya gözün görebildiği kadar kesebilecek şey var. 2 adım ilerleyemiyor böyle. Full doluydu. Abi bomboş bak. Şuraları doldurun. Alalım iksirimizi. Farma çıkalım. Bakır para kasmak için. Veya deri veya başka bir şey kasmak için. O da topladıklarımızda ticarette satıp para kasalım. Buraları doldurmaları gerekiyor. Üçüncü istediğim özellik yeni karakter sınıfıydı. Dördüncü karakter işte Assassin, Şövalye ve Paralı Asker ya. Dördüncü olarak da ben Dorne'dan gelen bir mızrakçı abi. Black Myth Wuhan oyunu vardı. Çoğunuz bilirsiniz. Mızrakla güzel bir savaş kombinasyonu vardı. Veya buradaki mızrakçıların savaş kombinasyonu da güzel. Mızrak kullanarak. Mızrakçı sınıfı geçsin diye yazdım. Dorne'dan gelen. Güzel bir sınıf olur. Yani ekstra oyuna renk katar. Pet sistemini söyledim. İşte ulu kurt gibi küçük Stark'ın çocukları yanına alıyordu ya küçük küçük ulu kurtlar. Onu alıp büyütebileceğimiz bir pet sistemi abi. Çok güzel olur bence. Oyuncular arası ticareti yazdım. İşte oyuncular kendi alanında ekipman alım satımı yapabilsin. Bu Elder Scrolls Online'daki gibi ittifak dükkanlarında da olabilir. Veya şahıs Metin 2'deki gibi şahıs online alanlarda dükkan açıp orada da satabilir. Nasıl yaparlar onu bilmiyorum tam. Yani bu da güzel olur. Mesela arkadaşlarımızda bana bir şey gelmiştir. Bonuslu bir kolye gelmiştir. O şövalyeye yarayacaktır. Onunla takas yapabiliriz mesela veya satabiliriz. Bölgesel fiyatlandırma dedim abi. Mesela 99 dolarlık bir paket, şu aylık paket var ya, 180 günlük paket mi ne? Neredeyse yani 100 dolar deyin. 4000 küsür oluyor. O da asgari ücretin 1/3'üne 4/1'ine denk geliyor. Onu dedim işte bölgesel bir fiyatlandırma yaparsanız oyuncularda satın alım daha hızlı, daha iyi satın alımlar yapabilir dedim. Başka da bir şey demedim abi işte. Son olarak işte bu e-postayı diğer oyuncular, beni takip edenler adına gönderdim. Zaten bir şeyler yazdım. Kendimi tanıttım. Ona da bana gece mail atmışlar abi. Onlara da söyleyeyim verdikleri cevabı. Endişelerinizi ve önerilerinizi bizimle paylaşmak için harcadığınız zaman ve düşünce için içtenlikle teşekkür ederiz. Geri bildirimleriniz oyuncu topluluğumuzun tutkusunu ve özverisini yansıttığı ve devam eden geliştirme sürecimizin gönüllü şekillendirmemize yardımcı olan nitelikleri yansıttığı için inanılmaz derecede değerlidir. Önerileriniz dikkatlice not edildiğinde ve gelecekteki içerik planlama ve oynanış iyileştirmeleri için referans olarak dahili ekiplerimiz tarafından inceleneceğinden emin olabilirsiniz. Yani toparlarsak şöyle diyorlar. İşte verdiğiniz notları, gönderdiğiniz mail not aldık. Geliştirici ekip bakacak. Hangisi işte oyun için uygunsa bir sonraki süreçlerde, güncellemelerde onları ekleyeceğiz gibi bir şeyler yazmış. Bakalım abi. Nasıl olacak, ne edeceğiz? Büyük ihtimal şu Ağustos güncellemesinde gelmez buradaki yazdıklarımızdan herhangi biri. Ağustos'tan sonraki güncellemelerde uygun olanları bence ekleyeceklerdir. Yazdıklarımın uygun olanları. Şurada benim mailim. Bakalım abi siz yazdıklarım hakkında ne düşünüyorsunuz? Eksik bir şey yazmış mıyım veya önerileri de eksik olan kısımlarda sizin düşünceleriniz neler dostlar? Lütfen yorumlar kısmına belirtmeyi ihmal etmeyiniz. Ben bu şekilde olsun istiyorum abi. Bu dediğim özelliklerin hepsi de gelirse zaten bence tadına yenmez oyun. Özellikle PvP sistemi bence çok tutacaktır abi. Ya bir güç farkı olmayacağı için sadece yeteneğinize bağlı abi. Hızlıca farm yapıp saldırırsanız diğer oyunculara bence gayet güzel olur. Eğer ki nasıl Naraka Blink Point nasıl bir oyun derseniz bir araştırın. Videolarına bakın. Bence çok güzel videolarını da çekmiştim ben. O oyun çok güzel. O sistem buna yedirirlerse mesela kış yerine geleceksin abi. Orada bir tane NPC koyacak. İşte Duel'le veya Arenacı gibi bir NPC. Ona gireceksin. Hadi biletle de girebilirsin veya biletsiz de girebilirsin. Biletsiz girin abi. Aynı şeydeki eşleştirme yaptığı gibi işte maça gir gibi bir şey olacak. Gireceksin abi. Takımını oluşturup partiyi oluşturacaksın böyle 4 kişi. Eşleştirecek işte. Herkesin gücü eşit olacak. Oyuna ilk başladığın şekildeki gibi ineceksin. Hızlıca farm yaparaktan işte zırhtır, bıçaktır, tılsımdır, şudur budur. Hızlı bir şekilde farm yaparaktan ortaya doğru ilerleyeceksin. Örnek veriyorum. Şurada kayanın orada mesela. Mesela orta şu taraf. Ağacın olduğu yer şu taraf. Bu tarafa doğru takımla ilerliyoruz farm yaparak böyle. Tam şurada kayanın orada adam gördük. Hepimiz oradan koşarak dalıp o takıma dalacağız abi. Kim kimi yenerse artık. Onları yenersek üzerindeki ekipmanı da alıp ortaya doğru devam edeceğiz. En ortada da kim denk gelirse birbirini yiyip bitecek abi. Zaten o Narka'da da aynı PUBG'deki gibi daralıyor böyle sürekli. Güzel olur abi. Onun dışında 4. karakteri de bence güzel olur.
Ayrıca şu haritanın dolu dolu bir şekilde olup da burada mobları keserek bakır para farmı yaptığımız veya başka şeyler farmı yaptığımız, birkaç dakika veya saniye sonra o mobların yeniden spam olduğu bir şekilde olursa o da güzel olur abi. Bakacağız. Oyun her ne kadar sıksa da abi şu anki haliyle yeni güncelleme gelene kadar. Ben oyunu seviyorum abi. Bir sürü de emek verdik. Birçok kişi de zaten hem güncellemeyi beklediği için hem de emek verdiği için bırakmıyor. Bırakmayın. Para yatırmadan da şu şekilde gelişebilirsiniz dostlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Kimse duramaz karşımızda. Mehmet Arı burada YouTube'da kral. Kings Road'u çözdüm herkesten üstün. Kameralar açık gerçekleri anlat. Bu oyun kolay bana göre çok basit. Frosty kılıcım fight walker'ları kes.